Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minik sevimli patikleri çalışacağız. Patiklerin yapılışı çok kolay arkadaşlar. İki şişle örülüyor ve daha sonra kenarlardan dikilerek birleştiriliyor. Kullanışlı yumuşacık birer patik arkadaşlar. Çok az miktarda ip gidiyor. Ben patiklerle bereyi takım olarak çalışmıştım. Bir önceki yayınladığım video bere videosunun linkini ekranın sağ üst köşesine bırakıyorum. Takım olarak çalışmak isterseniz buradan yararlanabilirsiniz. Her iki çalışma için yaklaşık 50 gram kadar yün kullandım arkadaşlar. Örmek için de 4 numara örgü şişlerine ihtiyacımız var. Dikmek için de bir yün iğnesi gerekiyor. Taban ölçüsünü de vermek istiyorum. Patiklerin taban ölçüsü 9 santimetre arkadaşlar. 3 ay ve üzeri bebekler için uygun bir ölçü. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Patiğimizi örmeye 36 ilmek alarak başlıyoruz. Biraz fazla ip ayırıyorum. Fazlalığını dikerken kullanacağım. Şu şekilde bir ilmek alıyorum ve devam ediyorum ilmek almaya. ...36 ilmek aldım ve örmeye başlıyorum. Haroşa öreceğim. Ben haroşa örgüyü hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar haroşa örelim. Son ilmeği de örüp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum şu şekilde. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. İkinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi ilmek artıracağız. Hem sağ kenardan hem de sol kenardan. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra bir ilmek artırıyorum. Gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum son bir ilmek kalana kadar. Son ilmekten önce bir artış da bu taraftan yapıyorum. Şu şekilde elimi ipin altından geçiriyorum. Bir ilmek artırıyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. Ve 3. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 4. sırayı örüyorum. Bütün ilmekleri haroşa örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Artırmış olduğum ilmeği de örüyorum ve 4. sırayı tamamlıyorum. Hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer artış yapmış oldum. Aynı şekilde 3 kez daha artış yapacağız. Şimdi sağ ve sol kenardan birer ilmek artıracağız. Örüp geleceğiz. Tekrar artış yapacağız. Bu şekilde 3 artış daha yapalım. 4'er kez artış yaptım her iki kenardan. Şimdi 4 diş haroşa sırası öreceğiz. Artış yapmadan. Yani toplam 8 sıra öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Son ilmeği de örüp dönüyorum. Dönüş sırasında da aynı şekilde ilk ilmeği örmeden alarak başlıyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de örüp dönüyorum. 2 sıra ördüm.
ön taraftan bir diş haroşa sırası oldu. Bu şekilde 3 diş olacak şekilde 6 sıra örelim. Şişimizde 44 ilmek var. Şimdi ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer ilmek eksilteceğim. Bu işlemi 4 kez yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar haroşa örerek devam ediyorum. Sıra sonunda son 3 ilmek kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Son ilmeği de örüyorum, dönüyorum. Dönüş sırasında bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlk ilmek dışında bu ilmeği örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de örüp dönüyorum. Hem sağ kenardan hem sol kenardan birer ilmek eksilttim. Aynı şekilde üçer ilmek daha eksiltelim her iki kenardan. Sağ taraftan 4'er ilmek, sol taraftan da 4'er ilmek eksilttik. Şişimizde kalan ilmek sayısı 36 ilmek. Şimdi sağ taraftan 6 ilmek eksilteceğiz. Devam edeceğiz. Dönüşte de sol taraftan 6 ilmek eksilteceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. 2 3 4 5 6. Sıra sonuna kadar kalan ilmekleri haroşa örüyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Bu taraftan da 6 ilmek eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Eksiltme işlemlerini tamamladım. Şişimde 24 ilmek kaldı. Artık ipimizi ön taraftan arka tarafa geçirerek ilk ilmekleri alacağız. Şu şekilde ipim önde. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum ve haroşa örüyorum. Son ilmeği örüp dönüyorum. Bu taraftan da aynı şekilde ip önde, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İpi arka tarafa geçirip haroşa örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde örerek 4 diş haroşa olacak şekilde 8 sıra daha örelim. Son ilmek eksiltmenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimi kapatıyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum. İkinciyi örüp örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Bütün ilmekleri kapattım. Son ilmeği bıraktım. Bir miktar dikmek için ip ayırıp ipi kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipi geçirerek ilmeği sabitliyorum. Şimdi dikiş işlemlerine geçiyoruz. Bırakmış olduğum ipi iğneye geçiriyorum.
Şu şekilde patiğin iki ucunu katlıyorum. Buradan iğne yardımıyla ipimizi aradan geçirerek bu bölüme getiriyorum. Bu kısmı dikeceğiz. Burada ilmekleri kapatırken oluşmuş olan zincir bölümlerini karşılıklı dikeceğiz. İlk ilmeğimizin dış kanadını alıyorum. Bu tarafta da ilk ilmeğin dış kanadını alıyorum. Ve şu şekilde dikiyorum. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Yine dış kanadını alıyorum. Bu tarafta da ilmeğin dış kanadını alarak dikiyorum. Üst bölümü diktim. Şimdi burun kısmını dikiyorum aşağı doğru. Burada da haroşa sıralarının başındaki çıkıntılara batarak karşılıklı dikiyorum. İlk bu çıkıntıya batıyorum. Bu tarafta da bu çıkıntıya battım. Karşılıklı dikelim. Burun kısmını diktim. Burada ipimi sabitliyorum. İç tarafa alıyorum. İçten yürüteceğim bunu. Diğer başlangıçta kalan ipimi iğneye geçiriyorum. Bu ipimle devam edeceğim. Şu şekilde karşılıklı getiriyorum iki kenarı. Ve burada yine bu zincir bölümünün burada da ilmeklerin dış kenarlarından birer ilmek alarak karşılıklı dikiyorum. Son ilmek kanatlarını da alıyorum. Dikme işlemini tamamlıyorum. Şu şekilde. İpimi arka tarafa alıyorum, iç kısma. Burada sabitliyorum önce. Daha sonra ilmeklerin arasından yürüterek temizliyorum. Diğer ipi de aynı şekilde ilmeklerin arasından yürüterek temizliyorum.
çeviriyorum. Patiğimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. 2 şişle örülen kolay, sevimli bir patik çalışması. Bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.